Öykü, ünlü Çin düşünürü Lao Tzu'nun zamanında geçer. Lao Tzu bu öyküyü çok sever ve anlatırmış. Yüzyıllar önce atı kaçan bir çiftçi vardı ve bu yüzden komşuları onu teselli etmek için ziyaret etti. Ancak çiftçi tüm bilgeliğiyle neyin iyi neyin kötü olduğunu kim bilebilir dedi. Aradan 15 gün geçmeden at bir gece ansızın döndü ama yalnız değildi. Vadiden 12 vahşi atla beraber geldi. Komşular hemen bilge çiftçinin yanına gelip çiftçiyi tebrik ettiler. O da aynı sözlerle cevap verdi. Neyin iyi neyin kötü olduğunu kim bilebilir? Daha sonra çiftçinin oğlu yabani kısrağa binmeye çalıştı ama düşerek bacağını kırdı ve bu yüzden komşular onu teselli etmeye geldi. Çiftçi yine cevap verdi. Neyin iyi neyin kötü olduğunu kim bilebilir? Daha sonra ordu gençleri askere almak için köye geldi. Köye gelen askerler ihtiyarın kırık bacaklı oğlu dışında bütün gençleri askere aldılar. Köyü matem sardı. Çünkü savaşın kazanılmasına imkan yoktu. Giden gençlerin ya öleceğini ya da esir düşeceğini herkes biliyordu. Köylüler gene ihtiyara geldiler. Yine haklı olduğun kanıtlandı. Oğlunun bacağı kırık ama hiç değilse yanında. Oysa bizimkiler belki asla geri dönmeyecekler. Oğlunun bacağının kırılması talihsizlik değil, şansmış meğer. Ancak bilge çiftçinin cevabı aynı kaldı. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu kim bilebilir? Hikaye bizim için neyin iyi neyin kötü olduğunu bildiğimizi düşünerek hayatımızdaki sonuçları kontrol etmeye çalışmamızla kontrol paradoksunu gösteriyor. Olumsuz ya da olumlu olarak algıladığımız sonuçlar zamanla tam tersi olabileceğinden olayların akışını kontrol etme çabalarımız çoğu zaman beyhudedir. Hikaye hayatın öngörülemezliğine ve olayların birbirine bağlılığına karşı daha alçak gönüllü ve kabullenici bir tavır benimsememizi teşvik ediyor. Ayrıca kontrol etme girişimlerimizin istenen sonuçlarına verdiğimiz önemin çoğu zaman temelsiz olduğunu da bize gösterir. Yani şanssızlık olarak algıladığımız şey talih olabilir ve talihsizlik olduğuna inandığımız şey şans olabilir. Hayat ancak geriye doğru anlaşılabileceği için önceden bilmenin bir yolu yoktur. Bu fikir göz korkutucu görünebilir. Hiç doğru kararı verebilecek miyiz? Biz olabilir ya da olmayabiliriz. Ancak evrenin öngörülemezliğinin farkında olmanın olumlu tarafı sonuç olarak kişinin dış koşullar üzerindeki kontrolünü gevşetebilmesidir. Kontrol paradoksu, dış koşulları ne kadar çok kontrol etmeye çalışırsak, kontrol edemediğimiz bir şeyi kontrol etmeye çalışırken o kadar az kontrol sahibi olduğumuzu göstermeye çalışır. Ve böylece bir durum üzerinde kontrol empoze etme girişimlerimizin bir sonucu olarak sonunda daha da kötüye gidebilir. Tüm bunlar ne kadar mantıksız ve belirsiz görünse de kontrol paradoksu insan kontrolünün sınırlarını vurgular ve bize evreni kontrol etme girişimlerimizin çoğu olmasa bile bir kısmının beyhude olduğunu ve hatta zararlı olabileceğini hatırlatır. Peki kontrolün paradoksu nedir? Nasıl çalışır ve biz bu konuda ne yapabiliriz? Kontrol paradoksu kontrol edilemeyeni kontrol etmeye çalıştığımızda temel olarak davranışlarımızı ve mutluluğumuzu güvenilmez ve kontrolden çıkmış bir şeye teslim ettiğimiz fikrine indirgenir. Bu şeyin zihinsel durumumuzu etkilemesine izin veriyoruz çünkü kontrol arzumuz genellikle kaygı, stres ve hayal kırıklığına yol açar ve sonucu kontrol edemediğimizde kendimizi güçsüz hissetmemize neden olabilir. Başka bir deyişle kontrol arzumuz bir ıstırap kaynağı olabilir. Bir şeyi kontrol etmeye çalıştığımızda kendimizi ona bağlarız. Onu belirli bir yöne doğru itmek istiyoruz. Bu dışsal şey istediğimizi yaparsa mutlu oluruz. Ama olmazsa hüsrana uğrama ve öfkelenme eğilimindeyiz. Yani kontrol etmeye çalıştığımız şey, zihinsel durumumuzu ona bağladığımız için artık bizi kontrol ediyor. Bunun bir örneği çocuk yetiştirmektir. Biz onları ne kadar kontrol etmek istersek, onlar bizi o kadar kontrol eder. Çocuklar öngörülmezdir ve kendi istekleri vardır. Bu nedenle istediğimizi yapmayacakları durumlar çok olacaktır. Ruh halimizi onların kaprislerine bağlarsak korkunç bir zaman geçiririz. Epiktetos'a göre kontrol edilemeyeni kontrol etmeye çalıştığımızda, ki bu neredeyse harici her şey, zorlu bir yolculuk içindeyiz. Diğer insanların eylemlerinden sürekli olarak hüsrana uğrayacağız. Ne olacağı ve ne olmayacağı konusunda endişeyle dolu olacağız. Ve tekrar keder ve öfkeyle çarpacağız. Yine de birçok insan hala güçlü bir kontrol arzusuna sahiptir. Sanki onsuz kader karşısında kendilerini güvensiz veya belki de çıplak hissediyorlar. Bu nedenle etraflarındaki dünyayı kontrol etme girişimleri kolayca patlayan bir illüzyon yaratır. Alan Watts şöyle demişti. Güvenlik arzusu ve güvensizlik duygusu aynı şeydir. Nefesini tutmak, nefesini kaybetmektir. Öyleyse kontrol arzumuz güvensizlikten kaynaklanıyor olabilir mi? Ve eğer öyleyse ne hakkında güvensiziz? Dış dünyanın neredeyse her yönünü kontrol etmeme fikri bizim için çok ürkütücü olduğu için mi? Ve eğer durum buysa bu konuda ne yapabiliriz?
Kontrol arzumuz gerçekten de altta yatan bir güvensizlik duygusundan kaynaklanıyor gibi görünüyor. Hayatın bilinmeyen, öngörülemeyen ve kontrol edilemeyen yönlerinden korkarız. Sonuç olarak hayatın getirdiği kaos ve belirsizliklerden kendimizi bir şekilde koruyabileceğimiz yanılsamasına tutunarak dış dünya üzerinde kontrol sağlamaya çalışırız. Ancak bunu yaparken gerçek güvenlik ve huzurun dış dünyayı kontrol etmekte değil, içsel bir dayanıklılık geliştirmekte ve hayatın kontrol edilemez doğasını kabullenmekte bulunabileceği gerçeğini genellikle gözden kaçırırız. Amerikalı yazar ve filozof Ralph Waldo Emerson'ın bir zamanlar dediği gibi size kendinizden başka hiçbir şey huzur getiremez. Hayatı kontrol etmeye çalışmak yerine öngörülemez olduğu gerçeğini kucaklamak daha esnek bir zihniyet oluşturmamıza yardımcı olabilir. Hayatın kontrol edemediğimiz yönleri olduğunu kabul ettiğimizde düşüncelerimiz, duygularımız ve eylemlerimiz gibi kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanabiliriz. Kontrol edilemeyeni kucaklamayı öğrenerek kontrol etme girişimlerimizle sağlamaya çalıştığımız güvenliği ve gönül rahatlığını yaratabiliriz. Kontrol edemediğimiz şeyleri takıntı haline getirmek yerine içsel dayanıklılığı ve uyum sağlamayı geliştirmeye odaklanabiliriz. Bu esnekliğe, açıklığa ve gerektiğinde rotayı değiştirmeye istekliliğe değer veren bir zihniyet geliştirmemiz gerektirir. Hayatın öngörülemeyen doğasını kucaklarken kontrol ihtiyacımızı bırakmayı öğrenebilir ve bunun yerine kaderle yüzleşmek için gerekli olan içsel gücümüze ve cesaretimize odaklanabiliriz. Seneca'nın belirttiği gibi güven eksikliğimiz zorluğun sonucu değil, zorluk güven eksikliğimizden kaynaklanıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim, hoşça kalın. Perfect.